Herkese merhaba. Bugün sizlerle edebiyat tarihinin en sarsıcı, en unutulmaz eserlerinden birine dalıyoruz. José Saramago'nun başyapıtı Körlüğü ve onun bize ne anlattığını konuşacağız. Saramago romanına işte bu sözle başlıyor ve aslında daha ilk cümleden kitabın bütün derdini önümüze koyuyor. Diyor ki sadece bakmak yetmez. Önemli olan görmek, hatta görebiliyorsan gözlemlemek, yani anlamak, idrak etmektir. Bu fiziksel görmenin çok ötesinde bir sorumluluk. Hikaye o kadar sıradan bir anda başlıyor ki, düşünün her gün yaşadığımız bir an. Trafiktesiniz, yeşil ışık yanıyor ama önünüzdeki araba bir türlü hareket etmiyor. Arkadan kornalar çalmaya başlıyor, sabırsızlık artıyor. Tam da böyle tanıdık bir an, birazdan bütün bir medeniyeti yerle bir edecek o olayın başlangıcı oluyor. Ve işte o an, arabanın içinden o iki kelime duyuluyor. Her şeyi değiştiren o cümle. Kör oldum. Ama bu bildiğimiz bir körlük değil. Hani aklımıza ilk gelen o karanlık dünya var ya. Hayır, bu tam tersi. Her şeyi yutan, bembeyaz, adeta boğucu bir aydınlık. İşte bu olayla birlikte bildiğimiz, tanıdığımız hiçbir şeye benzemeyen bir salgın başlıyor. Adı beyaz hastalık. Ne tıbbın ne de aklın açıklayabildiği korkunç bir hızla yayılan bir felaket. Saramago'nun dehası burada ortaya çıkıyor zaten. Bu körlük bir yokluk değil. Aksine her şeyi ezen bir varlık. Kurbanlar bunu yoğun bir sisin içinde kalmak veya bir süt denizine dalmış gibi olmak diye tarif ediyor. Yani bu sadece gözleri kapatan bir şey değil, sanki ruhu ve bilinci de istila eden metafizik bir durum. Salgın o kadar hızlı yayılıyor ki, ilk kör olan adama yardım etmeye çalışan kişi, onun arabasını çalan hırsız, gittiği göz doktoru, muayenehanede bekleyen diğer hastalar, zincirleme bir şekilde herkes birer birer bu beyaz denize gömülüyor. Nasıl bulaştığı belli değil, belki de birine bakmak bile yetiyor. Tıpkı toplumdaki vurdumduymazlığın, görmezden gelmenin bulaşıcı olması gibi değil mi? Peki devlet ne yapıyor dersiniz? Tabii ki panikliyor ve panikleyen her otorite gibi en ilkel, en sert çözüme başvuruyor, tecrit etmek. Kör olanları ve onlarla temas edenleri toplumdan ayırıp bir yere kapatmaya karar veriyorlar. Ve seçtikleri yer terk edilmiş eski bir akıl hastanesi. Burası bir hastane değil, adeta bir toplama kampı. İnsanları içeri tıkıyorlar ve dışarıya da silahlı askerler dikiyorlar. Kural basit ve acımasız. Duvarlara yaklaşan herkes vurulur. Yani medeniyet dediğimiz şey bir anda sorunlu gördüğünü duvarların arkasına atıp unutmayı seçiyor. Ama işte tam bu cehennemin ortasında hikayenin bütün seyrini değiştirecek biri var. Göz doktorunun karısı. Kocası kör olunca ona o cehenneme yalnız göndermemek için yalan söylüyor. Ben de kör oldum diyor ve onunla birlikte karantinaya giriyor. O, artık bu bembeyaz körler dünyasında gören tek kişidir. Ve bu sır onun hem en büyük gücü hem de en dayanılmaz yükü olacak. O duvarların içinde, hani hep övündüğümüz medeniyet var ya, işte onun ne kadar ince bir zar olduğu ortaya çıkıyor. Ve o zar çok hızlı bir şekilde yırtılıveriyor. İnsanları bir arada tutan ne kadar kural, ahlak, düzen varsa hepsi buharlaşıyor. Geriye sadece en ilkel içgüdüler kalıyor. Hayatta kalma mücadelesi. Her şey hızla çöküyor. Önce hijyen bitiyor, her yer pislik içinde kalıyor. Sonra yiyecek dağıtımı bir kaosa dönüyor ve çok geçmeden elinde bir silah olan bir grup kör yönetimi ele geçirip diğerlerini sömürmeye başlıyor. Önce yiyecek karşılığında değerli eşyaları istiyorlar. Sonra işin en korkunç kısmına geliniyor. Kadınları talep ediyorlar. İnsanlık onurunun tamamen yok olduğu an bu. Ve bu vahşete son veren de her şeyi gören ama kimseye bir şey söyleyemeyen doktorun karısının gizli ve şiddet dolu eylemi oluyor. Tam bu zulmün ve direnişin doruğundayken içeride bir yangın çıkıyor. Onların hapishanesi olan o bina alevler içinde kalıp küle dönüyor. Ve bu alevler hayatta kalmayı başaran o küçük grubu beklenmedik bir şekilde dış dünyaya, sözde özgürlüğe itiyor. Dışarı çıkıyorlar, kurtulduklarını sanıyorlar ama asıl şokla işte o zaman karşılaşıyorlar. Çünkü kaçtıkları yer bir istisna değilmiş. Meğer asıl felaket şimdi başlıyormuş. Bir bakıyorlar ki dışarıdaki askerler yok. Neden? Çünkü onlar da kör olmuş. Bütün şehir, belki de bütün ülke bu beyaz hastalığa teslim olmuş. Sokaklar terk edilmiş arabalarla, çürüyen çöplerle, cesetlerle dolu. Ve o an korkunç bir gerçekle yüzleşiyorlar. O akıl hastanesi bir hapishane değilmiş meğerse. Bütün dünyanın küçültülmüş bir aynasıymış.
İşte bu topyekün yakımın tam ortasında hikayemiz yeniden tek bir kişiye odaklanıyor. Doktorun karısına. O artık bu yeni dünyanın hem gören tek gözü hem de pusulası, vicdanı haline gelmek zorunda. Kocasını ve akıl hastanesinden sağ çıkan birkaç kişiyi etrafına toplayıp bu yıkıntılar arasında kendine derme çatma bir aile kuruyor. Onların gözü oluyor, eli oluyor, aklı oluyor. Onlar için yiyecek buluyor, onları tehlikelerden koruyor ve bu mutlak umutsuzluğun içinde bir arada kalmalarını sağlıyor. Omuzlarındaki yükü bir hayal etsenize, bir anda insanların en aşağılık, en hayvani yönlerine tanıklık ediyor. Diğer yandaysa en zor koşullarda bile ortaya çıkan o küçücük iyilik anlarını, merhamet pırıltılarını gören de bir tek o. Ve Saramago'nun roman boyunca aslında hepimize sorduğu o büyük soruya geliyoruz. Düşünün, herkes körken bir tek siz görebiliyorsunuz. Bu size bir ayrıcalık mı verir, yoksa sizi ezip geçen bir sorumluluk mu yükler? Gördükleriniz karşısında ne yapmalısınız? Peki bu kabus nasıl bitiyor? Hikaye başladığı kadar gizemli ve aniden sona yaklaşıyor. Felaketin bir açıklaması olmadığı gibi çözümünün de mantıklı bir açıklaması olmuyor. Tıpkı başladığı gibi hiçbir sebep yokken bir anda ilk kör olan adam görmeye başlıyor. Sonra diğeri, sonra öbürü. Beyaz hastalık geldiği gibi sessizce geri çekiliyor, insanlık kaybettiği o en temel yeteneğine yeniden kavuşuyor. İşte o an doktorun karısı romanın belki de Saramago'nun bütün felsefesinin özünü söylüyor. Fark ediyor ki onlar zaten kördü. Yaşanan bu salgın aslında zaten var olan bir körlüğün, yani ahlaki körlüğün sadece fiziksel bir yansımasıydı. Birbirinin acısını, derdini görmeyen bir toplumun körlüğü. Ve Saramago bizi bu yakıcı soruyla baş başa bırakıyor. Tamam, gözler açıldı. Peki şimdi neye bakmayı seçeceğiz? Yaşadığımız onca dehşetten sonra birbirimizi gerçekten görmeye başlayacak mıyız? Yoksa her şeyi unutup eski bildik görmezden gelişlerimize geri mi döneceğiz? Saramago'nun bu sorusu, inanın bana, bugün her zamankinden çok daha fazla anlam taşıyor.